Size bu videomda Yaman Dede, Yamandi Molla'nın hayatını anlatacağım. Kayseri'nin Talas ilçesinde Rum esnaflarından iplik tüccarı Yuvan Efendi ile Afurani hanımefendinin oğlu Diamendi 1887 yılında dünyaya gelir. Henüz 10 aylık iken ailesi Kastamonu'ya göç eder. İlk tahsilini Rum Ortodoks Mektebi'nde yapan küçük Diamendi 1901'de Kastamonu İdadisi Lisesi'ne girer. 7 yıllık İdadiye'yi birincilikle tamamlar. İdadiye arkadaşları kendisine Yamandi Molla lakabını takarlar. Bir Rum çocuğuna neden Molla lakabı takılmış? Gelin Yaman Dede'nin kendi ağzından dinleyelim. Rüşdiye 1. sınıftayken 13 yaşımdaydım. Bu sınıfta Arapça ve Farsça dersleri başlar. Bütün dersleri sevmeme karşın Türk edebiyatı ile birlikte Arapça ve Farsça pek düşkündüm. Rüşdiye 2. sınıfa ders yılının ortalarındayız. Farsça hocamız Şeyh Saadi'nin Gülistan'ı okuturdu. Arada sırada başka mazumeler de yazardı. Bir gün siyah tahtaya yazdığı birkaç beyit kalbimi tutuşturmaya yetti. O beyitlerin bugün gibi hatırlıyorum. Mesnevi'nin ilk beyitleriydi. Bişnev incün şikayet mi künet, ez cüdiyeda hikayet mi künet, kez neistanda mera bubri dent, ez nefrim merdü zen nalient. Dinle neyden ki hikayet etme de, ayrıklardan şikayet etme de. Tahtaya yazılan ismi bana pek tatlı geldi. Okunan beyitlerin beni derdine sarstı. Son beyit ise içimi yaktı. O an içimde yanmaya başlayan aşk ateşini kelimelere dökmekte aciz kılıyorum. Farsça dersinde başta Mesnevi olmak üzere Şark İslam klasiklerinden beyitleri ezberleyen, din dersinden gayrimüslim talebeler muaf olduğu halde sınıfta oturan ve bir Müslüman gibi ilmihal bilgilerini, Resulullah'ın hayatını, inanç eserlerini öğrenen Diamendi farkında olmadan içindeki aşk ile mümin olmuştur. İslam'a duyduğu sevgi gün geçtikçe artmakta. Bir taraftan tıpkı Farsça edebi metinler gibi aruz kalıplar ile rubailer, gazeler yazmaya çalışmaktadır. Ancak toplum, okul arkadaş ve aile çevresindeki halen Hristiyan olarak tanınmaktadır. Arapça metinlerle birlikte hadis-i şerif ve bazı ayetleri de ezberlemeye başlar. Yazdığı beyitler edebiyat hocasının gözünü doldurur. Hocası bir şiirini şu mısrada övecektir. Aferin yavrum, güzel hem de pek güzel. Aferin yavrum, güzel, gerçekten çok güzel. Manevi suri füzüyü berter etsin. Lem yazel, Allah manevi sevinç ve ilhamlarını arttırsın. Liseyi birincilikle bitiren Diamendi Arapça ve Farsça hocalarından özel dersler de alır. Üniversiteyi tahsili için İstanbul'da hareket eder. İstanbul'da hukuk mektebine giren Yamandi Molla fakülteyi bitirdikten sonra devlet kademesine görev alır. Bu esnada özel hocalardan edebiyat ve İslami ilimleri okumaya devam eder. Kendi ifadesine göre artık hidayet bulmuş, lisana dökülmesine bile kalpten kelime-i şehadeti çoktan kabul etmiş ve gizli Müslüman olarak yaşamaya başlamıştır. Meşhur Mevlevi dedelerinden Ahmet Remzi Deden Mesnevi okur. Mesnevi ve şehirlerini, açıklamalarını kısa sürede okur. Bir yandan devlet kademesinde görevini devam ederken diğer yandan şiir çalışmalarında sürmekte. Ankara Radyosu'nda çeşitli Mevlevi büyüklerinden hayatını anlatan sohbet programı yapmaktadır. Bu programlar devrin gazete yazarları ve ediplerinin dikkate çeker. Kısa sürede edebiyat ve ilim çevrelerinde yer edinir. Mevleviler arasında Konya aşıkları kabesidir. Yaman Dede 40'lı yıllarında sık sık Konya'da sefer eder. Şebi aruz törenlerinin özel davetlerindedir artık. Biri İstanbul'a gelse ve ben Konya'dan geliyorum dese, Yaman Dede demek sultanımızın şehrindesiniz der. Alır, yedirir, içirir, ikram eder. Konya ve Mevlana onun için özel aşk bestesinin vazgeçilmez iki noktasıdır. 1942 yılından itibaren başta azınlıklara mensup kız ve erkek liseleri olmak üzere çeşitli okullarda Türk edebiyatı ve Farsça okutan Yaman Dede devlet hizmetlerinden ayrılmış, eğitimciliğinin yanı sıra da serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde Mevlana kurulu konferanslar verilir, ancak halen gizli bir mümindir. Namazın en kuytu semtlerini küçük mescitlerinde kılmakta, Ramazan'da gizli oruç tutmaktadır. Kızı ve eşi inancından habersizdir. Tam 40 yıl bazen sahursuz bazen iftarsız oruçları tuttum ama ailem bunu hiç bilmedi der hatıratında. Avukatlıktan çok zamanında lise derslerini gençliğin manevi aşkı tanımlamasına ayırmaktadır. 15 Şubat 1942'de ismini değiştirir ve Mehmet Abdülkedir Keçioğlu adını alarak nüfus idaresine ismini de ve yeni dini İslam tescil ettirir. Bu sırada 55 yaşındadır. 40 yıldır sakladığı yeni kimliğini kuşanmış ama o saatten sonra da aile içi sancı başlamıştır. Üsküdar'daki evinde bir kış gecesi durumu kızı ve eşine açar. Karısı ve kızı o an feryadı basarlar. Haber patrikhaneye kadar ulaşır. Dönemin Hristiyan din adamları ya Hristiyanlığa dönmesi ya da karısından boşanması konusunda baskı yaparlar. Karısı bu ikilem karşısında kararlı bir tutum sergileyemez. Yaman Dede
zor ama cesur bir karar alır, evden ayrılacak, yalnız yaşayacaktır. Yerde dizlere kadar kar, havanın keskin ayaz olduğu bir Şubat gecesi ailesini toplar ve aşkımın bedeli bu yaşananmalar, sizin sakın üzmeyiniz. Aşk ıstırapsız olmaz. Size acı vermeye hakkım yok. Bu ev ve içindekilere size kalsın. Elveda. Ceketini alıp çıkmıştır artık. Üsküdar selamsız yokuşundan iskeleye iner. Sabah ezanına kadar o soğukta sokakları ve sahilleri arşınlar. Sabah karşıda Karaköy'deki avukatlık bürosuna geçer. Birkaç gece burada yatıp kalkar. Dostlarının, öğrencilerin evlerine misafir olur. Bazı geceler kendi ifadesiyle özgürdür artık. Azgınlık okulları yanı sıra İstanbul'un İmam Hatip Okulu ve Yüksek İslam Enstitüsü'nde Farsça derslerine de girer. Bugün her biri kendi branşında otorite olan Profesör Doktor Hayrettin Karaman, Profesör Doktor Bekir Topaloğlu, Profesör Doktor Emin Işık, İstanbul eski müftüsü Selahattin Kaya, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi gibi pek çok öğrenci Farsçayı ondan öğrenir. Mevlana'yı onun gözyaşları içinde verdiği derslerden tanırlar. Allah Resulullah Mevlana Konya, aşk deyince hüzün çöken, hemen ağlamaya başlayan ikinci bir kişinin görülmediği bu zatların beyanlarından anlaşılmaktadır. Çoğunlukla içe dönük bir hayat süren Yaman Dede, çevresiyle haberleşmede daha çok mektubu kullanır. Büyük fikir adamları ve sanatçılarla olduğu kadar ders verdiği azınlığa mensup öğrenciler, liseli gençlere de mektuplar yazmıştır. Bunlar edebi ölçüde kıymetli nasihat ve söz sanatları yüklü metinlerdir. Her hafta pazartesi günleri akşam namazları ile cuma namazlarını Eyüp Sultan'da kılmaya adet edilmiştir. Cumadan sonra haftalık haccımı da ettim diyecek kadar Eyüp ziyaretine önem verir. Konyalı Doktor Ali Kemal Belviranlı ahbaplarından birkaç kişi ile Yaman Dede'yi hasta yatağında ziyaret eder. Dedeye yanan kalbe devasında sen naatını beslediğini söyler. Ali Kemal Bey dede pek memnun olur ve misafirler koro halinde bu naatı okurlar. Önce hıçkırıklarla boğulan dede birden yatağından fırlar, cezbeye gelerek semazenler gibi dönmeye başlar. Eşi Hatice Hanım içeri girerek lütfen okumayın ne olur kesin. Yakında kalp krizi geçirdi. Bu cezbeyi kaldıramaz diye rica etmek zorunda kalır. Bir dönem sevgi kavramını kullanılan Mason teşkilatına üye olur. Yaman Dede kendisinden herhangi bir konuda ilmi rapor hazırlanması istenir. O da safça tutar, İslamiyet'in üstünlüklerini anlatan bir rapor yazar. Ertesi gün dedeyi locadan ihraç ederler. Dostlarının teşvik ve tartışması ile ilkokul öğretmenliğinden emekli Hatice Hanım ile hayatını birleştiren Yaman Dede eski karısı ve kızını zaman zaman telefonla arayarak hediye ve ikramlarda bulunmayı ömür boyu ihmal etmemiştir. 1962 yılına geldiğinde çok hasta olmasına karşın Acıbadem'deki evinde Bağlarbaşı'ndaki Yüksek İslam Enstitüsü derslere gelmeye devam eder. O artık paltosu içinde zayıf, ceset gibi solgun, 75 yaşında yorgunluğuyla bedenini sürükleyerek yürütmektedir. 3 Mayıs 1962 Perşembe günü ölüm asude bir bahardır diyerek Hakk'a yürür, öğrencileri ve yüzlerce seveninin omzunda Karacaahmet mezarlığı. Bu ve benzer videolar için sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Bu ve